Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu elimde gördüğünüz şık küpenin yapımını göstereceğim. Gerekli olan malzemelere geçiyorum. Bu küpede kullandığım malzemeler. İlk önce doğal taştan başlamak istiyorum. Böyle bir obsidyen doğal taşı var. Siyah renkte. Damla şeklinde. Bu küpede kullandığım bu şekilde bir metal küpe aparatı var. 12 numara PGB'nin ipini kullanacağım. Bu gördüğünüz malzemeler ilbeyaz.com'dan gelmişti. Ya da elbeyaz.com da diyebiliriz. Fark etmiyor. İlbeyaz kanal takipçilerime %3 oranında bir tasarruf kuponu sundu. Siz de bu tasarruf kuponundan yararlanmak isterseniz sitelerine girip istediğiniz ürünleri seçip alabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz kodu yazarak faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca bu gördüğünüz kuponu bu videonun açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Veya bana sorularınız olursa yine yazabilirsiniz. İlbeyaz'dan gelen malzemeleri de görmek isterseniz sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak o videoları da izleyebilirsiniz ya da videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gerekli olan malzemelere devam edelim. Başka neler gerekli? Gümüş renginde 14 milim büyüklüğünde Rivoli kristal kullanacağım. Ben bu küpede halka kullanmadım ama sizler de isterseniz halka tabii ki kullanabilirsiniz. En küçüğünden tavsiye edilir. Boncuk iğnesi gerekli. Miyuki markasının 11'e 0 2 ayrı rengini kullanacağım. Biri eflatun, biri de bakırla sarı karışımı. Üçüncü renkte 15'e 0 büyüklüğünde bir boncuk kullanacağım. Bu da yuvarlak kesimli. Biraz fark var arasında. Diğer boncuklara göre daha küçük. İki çeşit boncuk kullanacağım. Büyük olan 6 milimlik, küçük olan 4 milimlik. Bu malzemeler de Dolar Beatbox'tan gelmişti. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Makasımız ve aletlerimiz gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir tane 11'e 0, bir tane 6 milimlik, 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 bir tane 11'e 0 ve bir tane 6 milimlik inci ve boncuk diziyorum. Yani ikisinden de 5'er tane olmak şartıyla. Ve bunları şimdi bağlıyorum. Bir yuvarlak halka şeklinde olacak. Ve bu şekilde bağladım. İpi hemen kesmiyorum. Sonra keseceğim. Çünkü açılma payı olabilir. O yüzden sonra kesmekte fayda var. İsterseniz içinden bir kere daha dolaşabilirsiniz. İpim burada. İncinin içinden ilerliyorum. Ve 11'e 0 boncuğun içinden de ilerliyorum. Bu boncukların hepsi büyüklükleri 11'e 0 boncuk. Yani toplamda 7 tane boncuk takıyorum. 3 tane eflatun, 1 tane bakır, 3 tane de eflatun olarak 7 tane boncuk taktım iğneme. Bu işlemi 5 defa tekrarlayacağız. İpim şu an burada. Bakırın içinde. Ve bir sonraki bakırın içinden geçiyorum.
Bu şekilde incinin üzerine boncuklarla kaplayacağız. Toplamda 7 tane boncuk iğneme takıyorum. 3 tane eflatun boncuk, 1 tane bakır boncuk, 3 tane de eflatun boncuk. Ve şimdi burada bakırın içindeyim. Tekrar bir sonraki bakırın içinden geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar iğneme 3 eflatun, 1 bakır ve 3 eflatun aldım. Yani 7 tane boncuk olmuş oldu. Buradayım. Bakırın içinde ve bir sonraki bakırın içinden geçiyorum. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Tekrar aynı şekilde aldım boncukları. Aşağı indiriyorum. İpim şu an burada. Ve başladığımız noktaya gelmiş olduk. Bir sonraki bakırdan geçiyorum. Aslında devam etmemiz gerekiyor. Karıştırmamanız için bu şekilde yapıyorum. Buradan 4 boncuk ilerliyorum. Yani orta kısmına geliyoruz. Bakırdan çıkıyorum. Bu sırayı 11'e 0 boncuklarla devam ettik. Şimdi 15'e 0 boncuklarla devam edeceğim. Ve 7 tane boncuk iğneme takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Şu an buradayım ve bir sonraki bakırdan gireceğim. Şöyle. Ve iğneme tekrar 7 tane boncuk takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Şu an buradayım. Ve bir sonraki 11'e 0 boncuktan geçiyorum. Ve tekrar iğneme 15'e 0 boncuktan 7 tane takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Ve şu an buradayım. Ve bir sonraki boncuktan, bakır boncuktan geçiyorum. Bu işlemi 5 tane olana kadar devam edeceğiz. Boncukları aynı şekilde ve aynı sayıda aldım tekrar iğneme. Aşağı kadar indirdim. 4 tane yapmıştım ve 5.'yi yapacağım, yani sonuncuyu. Şu an buradayım ve buradan giriyorum. Buradan da 4 boncuk ilerliyorum. Yani 7 boncuğun ortasına gelmiş oluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ve bu sırayı bitirmiş olduk. Şu an diğer sıradayız. 15'e 0 boncuktan 5 tane takıyorum. Ve buradayız şu an. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Yani bir sonraki bölüme geçmiş oluyorum. Buradan saymamız gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü boncuktan gireceğim. Yani orta kısmı oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ve giriyorum. Yavaş yavaş bir daralma oluşacak. Tekrar 5 tane 15'e 0 boncuk taktım. Şöyle aşağı indirelim. Şu an buradayım ve bu 7 boncuğun orta kısmını bulacağım.
Şöyle 3 ve 4. Tam orta kısmına giriyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ve burada 1, 2, 3 ve 4'ü yaptık. 5.'deyiz şimdi. Yine aynı şekilde boncukları alıyorum. 5 tane 15'e 0 boncuk aldım ve aşağı indiriyorum. Burada başladığımız noktaya gireceğiz. Şöyle tutayım, kaymasın. Ve burada başladığımız noktaya, yani boncukların ortasına giriyorum. Ve buradan ilerliyorum. Şuraya kadar ilerleyeceğim. Tam bitiş noktası gibi, yani tam ayrıma gelene kadar ilerliyorum. İpi biraz gevşetiyorum çünkü Rivoli kristali girdirmek için bunu yapmam gerekiyor. İçine şöyle yerleştirip ipi de düzgünce geri çekmemiz lazım. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Birazdan daha çok darlaşacak. Şu an ayrım noktasındayız. Buraya girmeyeceğim. Ve buradan direkt hemen yanındaki boncuğa geçeceğim. Yani bu boncuğu atlamış oluyorum. Şöyle size göstereyim, daha rahat anlayacaksınız. Ve buradan devam ediyorum. Diğer ayrım noktasına kadar bu şekilde bir boncuk eksiltmiş olacağız. Yani daraltmış oluyoruz. 5 tane boncuktan geçmiş oluyorum. Şöyle. Böyle de elimizde düzeltelim. Ve tekrar buradan bu boncuğu atlıyoruz. Girmiyoruz. Şuradan hemen yanındaki boncuktan geçeceğim. Ve 5 boncuğun içinden ilerleyeceğim. Bu şekilde. Tekrar geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş daralıyor. Ve tekrar bu yanındaki boncuğa girmiyoruz. Yani tam orta olan kısım. Hemen sonrasındaki boncuktan geçip şuradan ve 5 boncuktan da ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde daraltıyoruz ve tüm daireyi aynı şekilde devam edeceğiz. Ve her tarafını dolaştık. Gördüğünüz gibi daha güzel oldu, muntazam bir şekilde ve daralma oldu. Ve buradayız. Burada yapmamız gereken, yukarı doğru çıkacağız. Şu noktaya doğru geleceğiz. Buradan giriyorum. Ve boncukların içinden dolaşıyorum. Ve bu noktaya doğru geldik. Ve aynı zamanda da kristal de içine oturmuş oldu. Yani biraz darlaşma oldu. Şimdi buradayız, yukarıda.
Ve boncuk değişimine gideceğiz. 11'e 0 boncuk alıyorum bir tane. Ve bir tane 4 milimlik boncuk alıyorum. Ve tekrar 11'e 0 boncuk alıyorum. Bir tane olarak. Ve aşağı indiriyorum. Şu an buradaki boncuktayız. Ve hemen bir sonraki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane 11'e 0, bir tane 4 milimlik ve bir tane 11'e 0 boncuk takıyorum. İpim burada ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Bu işlemde bu şekilde 5 defa olacak şekilde devam ediyoruz. Ve bu şekilde 4 tane yaptım. 5.'deyim. Aynı şekilde aldım boncukları. İpim şu an burada. Ve buradaki boncuktan giriyorum. Ve ilerliyorum. Buradan çıkıyorum. Şöyle. İğneme tekrar aynı şekilde alıyorum boncukları bu sırada da. Bir tane 11'e 0, bir tane 4 milimlik, bir tane 11'e 0 boncuk alıyorum. Ve burada yapmamız gereken, şu an buradayım. Hemen buradaki boncuktan giriyorum. Ama ilerliyorum. Ve bir sonraki boncuğa geliyorum. En sondaki boncuk oluyor. Bu şekilde biraz bolluk olabilir. Şöyle arada ipinizi düzeltin. Böyle. Tekrar aynı şekilde iğneme taktım boncukları. Şu an buradayım. Hemen karşısındaki boncuktan giriyorum ve sondaki boncuktan çıkıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar aynı şekilde alıyorum boncukları. Ve buradayım. Karşısındaki boncuktan 4 milimlikten ve en sondaki 11'e 0 boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Ve tekrar aynı şekilde alıyorum boncukları. Şu an buradayım. Ve buradan hemen karşısındaki boncuktan geçiyorum. Ve üçünden aynı anda geçiyorum. Bu şekilde. Ve tekrar aynı şekilde alıyorum boncukları. İpim burada. Hemen karşısındaki boncuktan geçiyorum. Ve sondaki boncuktan da geçiyorum. Ve burada 4 milimden devam ediyorum. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde Rivoli kristali tamamladık. Ve burada şimdi damla kısmına ekleyeceğiz. İğneme 11'e 0 boncuktan 5 tane takıyorum. Aşağı kadar indiriyorum. Sonra damlayı alıyorum. Doğal taşı. Buradan giriyorum. Ve iğneme 3 tane 11'e 0 boncuk takıyorum. Bu şekilde aşağı kadar indirdim.
Ve buradan geri dönüyorum. Doğal taşın içinden çıkıyorum. Burada sadece bir tane boncuk ilerliyorum. Tabii bu bol kalmayacak. Şimdi böyle oluyor. Tekrar içinden dolaşacağız. 11'e 0 boncuktan 4 tane taktım. Aşağı kadar indiriyorum. Burada yapmamız gereken 4 milimlik boncuktan tersinden geçiyorum. Tabii böyle bolluğu da alalım. Bu şekilde. Ve içinden bir kere dolaşacağım. Buradan iniyorum aşağıya. Boncukların içinden dolaşıyorum. Yani 5 boncuktan aşağıya inmiş oluyorum. Buradan tekrar boncuğun içinden de dolaşacağım. Üçünden birden. Böyle yukarı doğru ilerlememiz gerekiyor. Boncuktan ilerliyorum. Ve sonra 4 tane daha ilerliyorum. Sonra buradan geri gidiyorum. Fark etmiyor aslında. Buradan da gidebiliriz. Bu şekilde gidelim. Burada bulunan 2 boncuktan geçiyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Boncukların içinden hem de sağlamlaşmış oluyor. Sonra iğneme 5 tane boncuk takıyorum. Ve şuradayım. Hemen boncuğun tersinden geçiyorum. Burada bir halka oluşturmuş oluyorum. Şurada sadece boncuktan geçelim. Bu şekilde. Ve içinden bir kere dolaşalım. Ve iyice sıkılamış oluyorum. Şimdi bir halka oluştu ve buradan devam edeceğim aşağı kadar. Şöyle ters çevireyim. Buradan boncukların içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi içinde belli olmayacak düğüm. Ve buradan tekrar bu şekilde geri dönüyorum. Artık bir yerde
Artık dolaşabiliriz istediğimiz gibi. Şöyle devam ediyorum. Burada boncuklardan bu şekilde iniyorum tekrar. Ve burada şuradaki bağlantılardan geçmek istiyorum. Arka tarafa doğru ilerliyorum. Ve tekrar bir düğüm atabiliriz burada. Ve ipi de kesebiliriz istediğimiz yerde. Ve küpe aparatını takacağım. Şimdi burada arkada gördüğünüz gibi bir halka var. Bu halka ayrılıyor. Şöyle hafif hemen tutup şöyle çevirdiğim zaman halka ayrılıyor gördüğünüz gibi. Buradan böyle girdiriyorum. Ve girdi. Tekrar eski yerine getireceğim halkayı. Tabii elimde kaymazsa. Bu şekilde. Küpemiz bitti. Ben çok beğendim. Çok şık oldu. Özel bir davette kullanılabilir çok rahat bir şekilde. Gece kıyafetlerine uygun bir şekilde. Gündüz de takılabilir hatta. Şöyle arkasını çevirdiğimizde iki renkli. İsterseniz bu rengi de kullanabilirsiniz. Bu tarafı kullanırsanız da kristali görünebiliyor. Hatta şöyle bir fikrim de var. Bundan takım yapabilirsiniz kolye olarak. Küpe aparatını takmak yerine burayı halka takıp tekrar kolye olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık bir set olacağına eminim. Ve bundan bu şekilde yaptığınızda güzel bir yüzük de olacaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.